Selamlar arkadaşlar. Bugün Türkiye'nin en büyük kalelerinden biri olan, her taşında Roma, Bizans, Selçuklu, Osmanlı izlerini taşıyan, filmlere ev sahipliği yapmış, Malkoçoğulları'nın düşmanlarını bozguna uğrattığı, Akdeniz'in binlerce yıllık tanığı Mersin'in Anamur ilçesinde bulunan Mamure Kalesi'ne geldik. Mamure Kalesi, Akdeniz kıyı şeridinde zamanımıza sağlam ulaşabilmiş Türk kalelerinden biridir. 2012 yılında UNESCO Dünya Mirası geçici listesine alınan kale, Anamur'un doğusunda Antalya-Mersin karayolu üzerinde Anamur'a 6 kilometre mesafede Bozdoğan köyü sınırları içerisindedir. Mamure Kalesi'nin tam da bu alanında bulunan savunma topu, tam 200 kilogram ağırlığındaki savunma topu, 2015 yılında kale restorasyonda iken, yani ziyarete kapalı iken çalınmış ve hala da izine rastlanamamış, bulunamamış. Mamure Kalesi 3. veya 4. yüzyılda Akdeniz ve Kilikya ticaret yollarını gözetlemek için Romalılar tarafından inşa edilmiştir. Kale duvarlarının üstünde 39 adet kule, kale surları içerisinde cami, çeşme ve bir takım depolar ile kalenin kuzey tarafında bulunan, yani kale surlarının dışında kale hamamı yer almaktadır. Kalenin güneydoğu köşesinde deniz ile karanın birleştiği noktada baş kule vardır. Şu anda oraya çıkıyoruz. Toplam 22 metre yüksekliğinde olan özel bir kule burası. Görüyorsunuz, 360 derece kaleye hakim bir kule. Şimdi kale surlarının etrafında yavaş yavaş gezeceğiz. Gezerken de size kısa kısa bilgiler, edindiğim bilgileri vereceğim daha doğrusu. Görünenler sanırım savaşta savunma amacıyla toplar için kullanılmış yuvarlak yuvarlak delikler mevcut. Kale toplamda 3 bölümden oluşmakta. Birincisi doğu kısmında iç havlu, ikinci kısım batı kısmındaki dış kalesi, üçüncü kısımda güney tarafta kayalıklar üzerine inşa edilmiş iç kaleden meydana gelmektedir. Şimdi size en batısına kadar gezdireceğim arkadaşlar. Bu da kalenin camisi, iç kapısı. Kalede şu anda restorasyon hala devam etmekte. Özellikle batı tarafının restorasyonu henüz bitmemiş durumda. Romalılardan Karamanoğullarına kadar çok sayıda medeniyete ev sahipliği yapan kale, birkaç saldırıdan sonra 12. yüzyılda Kilikya Ermeni Krallığı döneminde onarılmış. Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat tarafından 1221 yılında fethedilen kale, Selçukluların zayıflaması sonrası bölgedeki Hristiyan birlikler tarafından kontrol altına alınmış. Bölgeyi Türklerin hakimiyetine almak isteyen Karamanoğlu Mahmut Bey ile ordusu tarafından kuşatılan ve 14. yüzyılda yeniden kazanılan kale, onarıldıktan sonra Mamure adını almış.
Mahmut Bey kalenin içerisine yüzyıllardır ibadete açık olan tek minareli camiyi inşa etmiş. Kalenin su ihtiyacı ana giriş kapısının kuzeydoğusunda bulunan su yolu ile sağlanmaktaymış. Kale kuşatıldığında veya tehlike anlarında ise su ihtiyacı yine kale içindeki sarnıçlardan sağlanmıştır. 10 metre genişliğinde savunma amaçlı hendeklerle çevrilmiş. Kale içinde Hüseyin Gazi'ye ait bir türbe bulunduğu söyleniyorsa da henüz bu bilgi somutlaştırılamamıştır. Mamure Kalesi Camii dış kale avlusundadır. 1300 ila 1308 yıllarında hüküm süren Karamanoğlu Mahmut Bey zamanında yaptırılmış, Osmanlı Padişahı II. Selim döneminde Lala Mustafa Paşa tarafından fethedilmiş cami onarım görmüş. Bu yüzden de 16. yüzyıl Osmanlı mimarisinin klasik ögelerini taşımaktadır. Daha sonraki yıllarda da onarımlar görmüştür. Bugün kullanılan giriş yeri kalenin esas giriş yeri değilmiş arkadaşlar. Asıl giriş kapısı iç avlunun kuzeyinde 4 köşe planlı 2 kule arasında kalan yermiş. Üzerinde de 6 satır kitabe bulunmaktaymış. Giriş kapısını dışarıya bağlayan ve hendekten kaleye girişi sağlayan köprü bugün bulunmamaktadır. Şimdi kalenin batı tarafına geçiyoruz. Burada da hala devam ediyor restorasyon çalışmaları. Kalenin batı tarafı kayalıklar üzerinde inşa edilmiş. Görüyorsunuz. Çoğu yıkılmış durumda. Sahilin güzelliği de harika.
Burada da kalıntılar var. Kazı çalışmaları sanırım yapılacaktır. Bir söylentiye göre arkadaşlar Softa Kalesi ile Mamure Kalesi arasında yer altından bir tünel olduğu söyleniyor. Ancak iki kale arasındaki mesafe düşünüldüğünde bu pek mümkün görünmemektedir. Kalenin batı tarafından görüntüsü. Öracık koridorlarından geçip batı tarafından bakacağız. Görüyorsunuz batı tarafından kalenin manzaraları. Aralık ayında denize girenler var. Kale çevresinde muhtemelen Türk değillerdi. Kayalıkların üzerinde görüyorsunuz. Batı tarafında belirgin bir şekilde kayalıkların üzerine yapılmış. Karşıda bir tane dilek ağacı görüyoruz. İç kale ve dış kaleyi meydana getiren ortamlar birbirleriyle irtibatlı olup kaleyi bütünüyle dolaşan burçlar arasında bir yol mevcut olup bu yol üzerinde 39 kule vardır. Denizden ve karadan gelecek saldırıları önlemek amacıyla dışarıdan korumalı gözetleme pencereleri bulunmaktadır. Şu anda kalenin giriş kapısını görüyoruz. Üzerinde kitabe olan bahsedilen giriş kapısı burası olsa gerek. Kalenin işçiliği ve inşa şekli çeşitli cinsteki taşlar ve Horasan harcı ile yapılmıştır. Bazı pencere kenarları ile giriş, kapı kenarlarında blok taşlar kullanılmıştır. Ve kalenin öbür tarafına geçeceğiz, deniz tarafına. Girişte bulunan gişe bölümü, bilet alınan yer sonradan yapılmış, tarihi bir değeri olmayan güvenlik. Son zamanlarda sosyal medyada çok okumuştum, bunu da söyleme gereği duydum. Bir tarihi değeri yok buradaki bilet alınan kısmın. Bir tane müze mağazası var. Gelenlerin buradan hatıra olarak hediyelik eşya alabilirler. 1960'lı yıllarda Malkoçoğlu Krallara Karşı filminin bazı sahneleri bu kalede çekilmiş. Filmin sahnelerini görüyorsunuz. Aynı zamanda Cihan Ünal'ın oynadığı Kuruluş Osmancık dizisinin bazı bölümleri de bu kalede çekilmiş. Ve Cüneyt Arkın'ın düşmanlarına meydan okuduğu alan burası arkadaşlar.
Akdeniz'in binlerce yıllık tanığı Mamure Kalesi. Adım adım gezmeye çalıştım. Şimdi karşı tarafta bulunan hamama geliyoruz. Mamure Hamamı, Mamure Kalesi'nin kuzeyinde yer alır. Yolun karşı tarafında yer alıyor. Hamamın giriş bölümü yıkılmış. Görüyorsunuz, bir tarafı ayakta hala. Şimdi hamamın içine gireceğiz. Hamamın iç bölümünde soğukluk, ılıklık ve sıcaklık bölümleri zamanımıza kadar sağlam olarak gelebilmiş. Küçük ölçekteki yapı ahşap hatırlarla desteklenmiş moloz taşla inşa edilmiş. Hamamın iç bölümlerinde kubbeye geçiş üçgen pandantiflerle sağlanmıştır. Yapı zamanla tahrip olduğu için sonradan yapılan onarım sıvaları duvar freskolarının tahrip olmasına neden olmuştur. Karamanoğulları döneminde yaptırıldığı düşünülmektedir. İç içe odalar halinde yapılmış. Kubbeleri dikkat çekici gerçekten. Arkadaşlar, kanalıma abone olursanız çok sevinirim, çok mutlu olurum. Kanalıma abone olun. Arkası gelecek Anamur videolarımın. Video hakkındaki yorumlarınızı bekliyorum. Önerileriniz varsa önerilerinizi de bekliyorum arkadaşlar. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olun diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.